Hiç şunu yaşadın mı? Hayatında bir şeyler tam yoluna girmiş. Mesela gelirin artmış, işler açılmış, ilişkin düzelmiş. Bir anda anlamsız bir şekilde her şeyin bozulmasını ve belki kendi kendine şu soruyu sormuşsundur. Ben niye hep tam yükselirken düşüyorum? Bu arada bunu tekamül yolculuğum boyunca ben de çok yaşamıştım. Bugün sana şunu söyleyerek başlayacağım. Sorun tembellik, disiplin ya da kapasite değil, sorun çok daha derinlerde. Sevgili dostum, bugün kitap özetleri köşemizin konuğu Gay Hendricks ve muhteşem kitabı Büyük Sıçrama. Türkiye'de ne hikmetse kendi önünüzden çekilin ismiyle yayımlanmış ama ben gerçek yani orijinal ismini daha çok sevdiğim için bütün özet boyunca öyle anlatacağım. Yani Büyük Sıçrama ismiyle. Bu herhangi bir kitap özeti değil. Bu video neden kendini sabote ettiğini fark edeceğin bir milat olacak. Kitabın merkezinde tek bir kavram var. Üst limit sorunu. Yani şunu söylüyor. İnsanlar başarısız oldukları için değil, başarmaya yaklaştıkları için kendilerini durdururlar. Bu kitabı senin için 5 bölümde özetleyeceğim. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm bilinçaltı termostatı ve homeostazi. Sen de muhtemelen defalarca şuna şahit oldun. İnsan güzel bir ivme yakalar, para artar, ilişki düzelir, hayat rayına gider. Tam bu noktada tartışmalar başlar. Hastalıklar çıkar, motivasyon düşer, anlamsız hatalar yapılır. İnsan kendine şunu söyler. Tam da her şey iyi giderken neden bozuldu? İşte yazar Hendricks burada tokat gibi bir şey söylüyor bize. Çünkü bilinçaltın kendin için belirlediğin üst limit sınırına çarptı. Peki bu ne demek ya da neden böyle oluyor? Buna bilimde homeostazi deniyor. Çünkü bilinçaltın kendin için belirlediğin üst mutluluk ve başarı sınırına adeta çarpıyor. Burada bilimsel bir temel de var. Bilinçaltındaki bu termostat aslında biyolojideki homeostazi yani denge durumu ilkesidir. Nasıl ki vücudun ateşin çıktığında onu düşürmeye çalışıyorsa, zihnin de tanıdık bir konfor alanının dışına çıktığında seni oraya geri çekmek için psikolojik bir ateş bulur, ortaya çıkarır. Başarı zihin için bir anomali olarak algılanır. Hani meşhur bir pire deneyi vardır, mutlaka bilirsin. Bilim insanları bir şeyleri denemek, anlamak için pireleri bir cam kavanozun içine koyar, altından da bir ateş yakarlar. Tabii kavanoz ısındıkça pireler zıplayıp kaçmak ister. Çünkü canları yanar. Kavanoz tam 30 santimlik yüksekliktedir ve kapağı kapalıdır. Pireler çıkmak için zıpladıkça o kapağa çarparlar ve tekrar aşağı inerler. Sıcaklığı hissedip bir daha zıplarlar lakin bir türlü çıkamazlar. Bir süre sonra kapak açılır. Lakin görülür ki pireler artık orada kapak olmasa bile sadece 30 santim zıplarlar. Tam kapağın olduğu yere. Daha fazlasına gidemeyeceklerini düşünürler çünkü. Aynen bu deneyde olduğu gibi zihnin çarpma anısını fiziksel engelin yerine koyar. Yani sen yükseldikçe böyle bir şey çıkarır. İşte o üst limit sınırı aslında var olmayan ama zihninin ürettiği cam tavandır ya da kapaktır. Sevgili dost, bu bölümü bitirmeden önce lütfen burada bir dur ve şunu yap. Hayatında ne zaman fazla iyi giden bir şey olsa hemen ardından gelen o ama şimdi bir terslik olacak düşüncesini yakala. Ya da şimdi geriye doğru giderek bunu kaç kez yaşadığını ve neden yaşadığını hatırla. Sadece izle. O cam kapağa dokunduğun an, o korku belirdiği an sadece şunu söyle. Şu an genişliyorum, büyüyorum, gelişiyorum ve bu yeni seviyede güvendeyim. Unutma, farkındalık kapağı kıran ilk çatlaktır. İkinci bölüm kadim korku ve sabotajın psikolojisi. Üst sınır problemi yazar Hendricks'e göre her insanın bilinçaltında görünmez bir termostattır. Ne kadar mutluluğu, ne kadar sevgiyi, ne kadar parayı, ne kadar başarıyı hak ettiğine dair bir sınır. Bu sınır aşıldığında bilinçaltı alarm veriyor. Bu alarm bilinçli değil, bunu bil. Mantıklı değil, rasyonel de değildir, otomatiktir. İşte bilinçaltı kimlik meselesi tam olarak burasıdır. Hani bir zamanlar Dedalus ve oğlu Ikarus bir kuleye hapsedilmişti de kaçmak için kuş tüylerinden ve bal mumundan devasa kanatlar yapmışlardı. Babası oğlunu sıkı sıkıya uyarmıştı hani. Ikarus, çok alçaktan uçma. Denizin nemi kanatlarını ağırlaştırır. Ama çok yüksekten de uçma.
güneşin sıcağı bal mumunu eritir. Ikarus havalandıktan sonra gökyüzünün sonsuzluğu ve yükselmenin verdiği o muhteşem haz başını döndürdüğü için babasının uyarısını yani üst sınırı unutur. Güneşe fazla yaklaşır, bal mumu erir, kanatlar dökülür ve Ikarus denizin derinliklerine gömülür. Peki bizim kanatlarımız neden eriyor? O güneş nasıl bir güneş? Aslında o güneş senin gerçek potansiyelinin, saf ışığının ve özündeki muazzam başarının ta kendisidir. Kanatlar ise senin eski ve sınırlı kimliğin yani egondur. Sen özüne yani o devasa ışığa yaklaştığında sahte olan, kurgu olan o bal mumu kimlik erimeye başlar. Zihnin bu erimeyi yani eski benliğinin yok oluşunu bir ölüm zanneder ve seni korumak için aşağı güvenli alana ama karanlık sulara çeker. Kanatların erimesi bir hata değil, eski benliğinin o ışığa dayanamayışıdır. Sıçrama o ışıkta yanmayacak yeni bir kanat takımı inşa etmektir. Peki insan kendini neden sabote eder? Kitapta geçen sabotaj örnekleri çok çarpıcı. Tam büyük bir başarıdan sonra anlamsız bir kavga çıkarırsın. Çok iyi giden bir projede gereksiz risk alırsın. Para akışı hızlanınca sağlığın bozulur. Görünürlük artınca geri çekilme isteği gelir. Ve kişi şöyle zanneder. Ben disiplinli değilim. Benim karakterim böyle. Şanssızım. Oysa gerçek şudur. Bilinçaltın seni eski kimliğine, tanıdık olana geri çekmektedir. Yazar Hendrix kendi sabotajından da bahsediyor burada. Eşiyle geçirdiği rüya gibi romantik ve çok mutlu bir tatilin tam ortasında hiçbir sebep yokken karısına kaba davranmaya, gereksiz bir tartışma çıkarmaya başlıyor. Tam o anda o tartışmanın zirvesinde fark ediyor ki hissettiği mutluluk seviyesi bilinçaltındaki mutluluk kapasitesini çok aşmış. Zihni bu aşırı iyi durumu dengelemek için az önce konuştuğumuz o homeostazi yani yapay krizi oluşturmuş. 3. bölüm gizli inanç ve perdeler. Üst sınırımızı belirleyen 4 gizli inanç var. Yazar bu üst sınırımızı belirleyen o inançları şöyle anlatıyor. 1. Diğer insanlardan daha fazlasına sahip olmak mutsuzluğa sebep olur. Ben mutluysam başkaları üzülür. 2. Başarılı olmak beni yalnız bırakır. Yükselirsem sevilmem. 3. Daha fazlası daha fazla yük demektir. Büyürsem altından kalkamam. 4. Aşırı mutluluk felaket getirir. Çok gülersem ağlarım. Bu cümlelerin hiçbiri mantıklı değil biliyorsun. Ama bilinçaltı mantıkla çalışmıyor işte. Bizim inancımızda da benzer ya da kültürümüzde benzer şeyler görebiliriz, görmemiz mümkündür. Yani bu durum nefs-i levvame ve perde yani hicap kavramlarıyla anlatılıyor bizim kültürümüzde, tasavvufta. Hani Üstad Mevlana diyordu ya, kuşun kanadı gökyüzüne olan sınırıdır. Ama insanı durduran kanatsızlığı değil, kafesidir. Peki Mevlana neden bu şekilde tarif etmiş sence? Çünkü o insanın ahseni takvim yani en güzel biçimde yaratıldığını ve içinde kainatı barındıran bir öz olduğunu bilen bilgelerdendi. İçimizdeki muhteşem potansiyele vurgu yapan sadece bugünkü kişisel gelişim kitapları değil, binlerce yıldır bilgeler insanın kendi önüne çektiği zannetme perdesini anlatıyorlar aynen Mevlana gibi. Sıçrama dediğimiz şey o kafesin kapısının aslında hiçbir zaman kilitli olmadığını fark etmektir. Bir de işin sosyolojik katmanı var. Yengeç sepeti sendromunu duymuşsundur belki. Eğer hiç duymadıysan kısaca bahsedeyim. Bir sepete tek bir yengeç koyarsan dışarı çıkar. Ama sepete birden fazla yengeç koyarsan biri kenara tırmanıp çıkmaya çalıştığında diğerleri ayaklarından onu tutup aşağı çeker. Sonuçta kimse özgür kalamaz. Bilinçaltımız ait olduğu sosyal sınıftan veya aile dinamiklerinden kopma korkusuyla yani sadakat duygusuyla kendi sıçramasını baltalar. Çünkü kolektif sepetten ayrılmak ihanet gibi gelir. Yani bu da gerçek değildir. Sadece bir inançtır. 4. bölüm yaşam alanları ve deha alanına geçiş. Kitap net bir şekilde şunu söylüyor. Sorun potansiyel değil, alışılmış kimliktir. İnsan bilinçaltında şuna inanır. Ben en fazla bu kadar olabilirim. Ve şunu görürüz. Zihin tanımadığı bir geleceği değil, tanıdığı bir acıyı tercih eder. Maalesef bu böyle. Peki büyük sıçrama nedir? Büyük sıçrama daha çok çalışmak değildir. Daha çok zorlamak değildir. Daha çok hedef koymak da değildir. Daha büyük bir kimliği kabul etmektir.
Bu bir kuantum sıçramasıdır adeta. Fizikte bir elektronun bir enerji seviyesinden diğerine aradaki mesafeyi kat etmeden aniden geçmesi gibi senin de eski kimliğinden yeni kimliğine geçişin bir süreç değil, bir karar anıdır. Peki bu karar anına nasıl ulaşılır? Kolay mı? Elbette zihin direnir burada. Ancak kuantum sıçraması nasıl sorusunu sormayı bıraktığın an başlar. Şöyle düşün, bir odadan diğerine geçmek için kapıyı açarsın. O eşikte durup acaba ayağımı hangi açıyla atmalıyım diye analiz yapmazsın, değil mi? Sadece geçmeyi seçersin. Karar Latince'de decidere kelimesiyle ifade edilir. Diğer tüm ihtimalleri kesip atmak demektir. Sıçramayı gerçekleştirmek için acaba başarabilir miyim ihtimalini kesip atmalı ve yeni kimliğini, yani o eşikten geçmiş halini tüm hücrelerinde hissetmelisin. Şimdi şu an hayatında en çok sabote ettiğin alan hangisi diye bir düşün lütfen. Kendine şunu sor. Bu alanda ilerlediğimde içimde hangi rahatsız edici duygu çıkıyor? İşte orası üst sınırının kapısı ve sebebidir. Bu arada tüm bu anlattıklarımı teoriden pratiğe dökmek, o cam kapakları tek tek kırmak ve bilinçaltını başarıya uyumlu hale getirmek istersen seni 6. 21 günde zihnini formatla challenge eğitimimi incelemeye davet ediyorum. Benimle her sabah 5.30'da canlı canlı Zoom'da buluşmak ve o eşikleri fark etmek, kendini bir üst seviyeye alıştırmak ve orayı yakalamak istersen videonun altına açıklama bölümüne bir link bırakacağım. Bunu incele. Daha önce bu yolculuğa çıkan yüzlerce insan neler söylemiş, neleri başarmış bir bak ve buna göre karar ver. Şimdi devam edelim. Üst limit sorunu bilgiyle çözülmez. Üst limit sorunu türünden problemler alışılagelen yöntemlerle bilgi toplamak, analiz yapmak gibi yaklaşımlarla da çözülemez. Ancak sorunla ve bu sorunu destekleyen nedenlerle ilgili farkındalık geliştirmekle ortadan kaldırılabilir. Aristo'nun dediği gibi kendini bilmek tüm bilgeliğin başlangıcıdır. Bilgi zihnini doldurur, farkındalık ise zihni dönüştürür. Şimdi bunun için yaşam faaliyetlerimizin gerçekleştiği 4 alana bir bakalım. 1. Yetersizlik alanı. Bir işi yapamayacağını düşündüğün alan. Ben bunu beceremem, benim kapasitem bu kadar, ben bu işlere uygun değilim dediğin alan. Burada acı vardır ama tanıdıktır. Buradan nasıl çıkabilirsin peki? Önce dürüstlükle yüzleşmelisin. Yapamadığın işleri ehli olanlara devretmeyi, yani delegasyonu veya bu alanı tamamen terk edip enerjini diğer alanlara aktarmayı öğrenebilirsin. Bir sonraki yeterlilik alanı. Hayatta kalırsın, işini yaparsın, sorun çıkarmazsın ama ruhun burada coşmaz asla. Buradan nasıl çıkarsın? Disiplin ve teknik eğitimle. Benim işim bu diyerek ustalığa odaklanarak bir üst seviyeye tırmanabilirsin. Ya da büyük bir hayal kurarsın. Şu an yaşadığın bir acıyı düşünür ve ondan kurtulmak istersin. Sonra mükemmellik alanı gelir. Takdir alırsın, alkışlanırsın. Ne kadar başarılı derler senin için. Ama bu alan başkaları içindir. Buradan nasıl çıkılır? Burası en tehlikeli alandır belki de, çünkü konforludur. Buradan çıkış ancak ruhunun sesini dinlemekle ve dış takdiri bırakıp iç tatmine, yani deha alanına cesur bir adım atmakla mümkündür. Peki gelelim deha alanına. Zamanın nasıl geçtiğini unutursun burada. Yorulmazsın, kendin olursun. Ama üst limit sorunu belki de burada başlar işte. Neden yorulmazsın? Neden çalıştığını, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın? Çünkü deha alanı demek gerçekten tutkuyla çok istediğin şeyleri yapmak demektir. Bir çocuk gibi. Çocuk oynarken sıkılır mı? Saatlerce bir şeyle ilgilenir, lakin zamanın nasıl geçtiğini fark etmez, acıktığını vesaire bilmez. Bir deney vardı bu arada, beni çok etkilemişti. Doğru hatırlayabilirim umarım. 5-6 yaşına kadar olsa gerek çocukların tamamının testlerden dahi olarak geçtiği, bu yaşlardan sonra ise, yani tam bilinçaltı kayıtların, kimliklerin oluşmaya başladığı 7 yaşından itibaren o dahi sayısının ya da oranının gittikçe düştüğü görülüyordu. Neden? Artık o neyin nasıl olduğunu, nasıl zamanın geçtiğini fark etmediği değil, işte okula başladığı, birilerinin ona bazı sınırlar çizdiği, hem zihinsel hem biyolojik olarak o zamana denk geliyordu. İşte deha alanı
tekrar bizim o yaşlara döndüğümüz alandır tabiri caizse. Yani geçim kaygısıydı, diğer dertlerde, kendimize koyduğumuz sınırlarda ama hayat böyle olmalı gibi o sınırlayıcı inançların dışına çıktığımız, sadece yaptığımız şeye odaklandığımız bir alan. Lakin gerçek anlamda üst limit sorunu tam da burada başlar. Geldik 5. bölüme, menüyü reddetmek ve yeni kimlik. Ünlü filozof Nietzsche'ye göre insan aşılması gereken bir şeydir. Mükemmellik alanı toplumun bize dayattığı deve yani yük taşıyan veya aslan yani baş kaldıran aşamasıdır. Ancak deha alanı Nietzsche'nin çocuk dediği oyun oynayan, üreten ve kendi kurallarını koyan o saf varoluş halidir. Sıçrama deve olmaktan vazgeçip çocuk olmayı seçmektir. Bu çocuk olma hali aslında sana sunulan menüyü reddetmektir. Toplum sana bir menü uzatır. Şu kadar kazanabilirsin, şu kadar mutlu olabilirsin, şu kadar sevilirsin gibi. Deha alanı işte o menüyü masadan itip kendi mutfağına girmektir. Sana biçilen üst sınırın üzerine çıkmaktır. Tarih bu menüyü reddedenlerle doludur. Ya da tarihin altın sayfaları. Örneğin Rosa Parks. Benim inanılmaz ilham aldığım kitabımda da bahsettiğim o muhteşem kadın. Sırf derisinin renginden ötürü kendisine bir sınır biçilmişti. Otobüste kendisine ayrılan o daracık menü yerini reddettiği an ise bambaşka bir sıçrama başlatmıştı. Muhammed Ali daha dünya şampiyonu olmadan en büyüğüm diyerek kendi yeni kimliğini ilan etmişti. Bizim kültürümüzde de bunun örneklerini elbette bulmak mümkün. İster kendisinden önce sayısız mahir komutanın, hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u alan 21 yaşındaki Sultan Mehmet'te, ister aşılamaz denilen, çölü geçen Yavuz Sultan Selim'de, ister başarılamaz denilenleri hayal eden, inanan ve başaran Naim Süleymanoğlu'nda, ister Aziz Sancar'da ya da Canan Dağdeviren'de. Hepsinde bunu görmek mümkün. Yine hepsinde bambaşka bir hayali, gözlerini kamaştıran çok büyük bir hayali yaşamlarının gündemine en öne aldıklarını görmek mümkün. Yani deha alanı biraz korkulardan değil de hayallerden bahsederek oluyor. Neden hayallerimizi yaşamıyoruz diye soruyorsan Les Brown'un burada muhteşem bir cümlesi var. Çoğumuz hayallerimizi yaşamıyoruz çünkü korkularımızı yaşamakla meşgulüz diye. Yoksa her birimizde hayallerimize ulaşacak potansiyel var mı? Kesinlikle var. Peki o sıçrama nasıl gerçekleştirilir? Büyük sıçramayı nasıl elde edersin? Büyük sıçrama daha çok çalışmak değil, daha çok zorlamak hiç değildir. Yeni bir kimliği kabul etmektir. Peki bunu nasıl yapacaksın? Zihnindeki o eski nakaratı susturup yeni bir cümle kurarak ya da yeni cümleler kurarak. Örnek, eskiden söylediğin o cümle şunun gibi bir şey olabilir. Ben ancak bu kadarını yapabilirim. Daha fazlası beni bozar veya beni yalnızlaştırır. Şimdi yeni kimliğinin cümlesi şu olsun. Ben sınırsız bir potansiyelim ve bu yeni başarı seviyesi benim artık en doğal halimdir. Bu cümleyi sadece söyleme, bu kimliğin kıyafetini üzerine giy adeta. Peki günlük yaşamda üst limit sorununu nasıl fark edersin? Her şeyi giderken tartışma, para artınca sağlık sorunları, görünürlük artınca geri çekilme. Bunların tesadüfi olmadığını konuştuk zaten. Tüm bu konuştuklarımızı somutlaştırmak, gerçekten o sıçramayı gerçekleştirmek için kendine deha soruları dediğim ve benim çok önemsediğim bazı soruları sorabilirsin diye düşünüyorum. İlk soru şu olabilir. Eğer imkanım olsaydı nelere zaman ayırmazdım? Bunun tam tersi de çok güzeldir. Eğer elimde olsaydı nelere zaman ayırırdım? Sakın bu soruları düşünerek verme. Kalbinle kalem arasında bir bağlantı kurulsun, kendi kendine aksın. Gerçekten bilinçaltının derinliklerinden, kalbinin derinliklerinden gelsin cevaplar. Hiçbir korkuya, şüpheye yer vermeden sadece istediğin şeyleri yaz. Başka bir soru. En çok sabote ettiğim alan hangisi? İlerlediğimde hangi duygu ortaya çıkıyor? Suçluluk mu, korku mu? Ve en önemlisi, eğer gerçekten özgür olsaydım hayatımda neyi daha fazla yaşardım? Ki bu sadece bir soru, bağ kurmanı sağlayan, yoksa zaten özgürsün. Bunu sen de biliyorsun. Sevgili dost, çoğu insanın yaşadığı gibi sen de muhtemelen bugüne kadar potansiyelini değil, kendine verdiğin izni yaşadın. Ve belki de artık sorman gereken soru şudur. Ben gerçekten ne kadarına izin veriyorum? Hiçbir sınırım olmasaydı neleri hayal ederdim? Önce bunu bir tespit et ki
nereye sıçraman gerektiğini de bilesin. Ve bitirirken her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapacağım. Bunu vicdani bir sorumluluk olarak görüyorum. Biliyorsun, biz burada bunları rahatlıkla konuşuyoruz, videolar izliyoruz, çay kahve eşliğinde sohbetler ediyoruz, planlar yapıyoruz. Lakin dünyanın farklı yerlerinde insanlar bambaşka acılar yaşıyorlar. Başta Filistin, Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerinde, Doğu Türkistan'da, Sudan'da insanlar akla hayale gelmeyecek acılar yaşıyorlar. Bizler bunları direkt durdurabilir miyiz? Bilmiyorum. Lakin onlar için yapabileceğimiz şeyler her zaman var. Görünür kılmak, unutturmamak için bol bol paylaşım yapabiliriz. Artık yediğimiz yemeği, içtiğimiz kahveyi paylaşmak yerine daha anlamlı şeyleri paylaşabilir, insanlara hatırlatabiliriz. Her istediğimizde onlar için dua edebiliriz. Bütçemiz nispetinde onlara yardımlar yapabilir, başkalarıyla da bunu paylaşabiliriz. Ve en önemlisi, en güçlüsü, en tesirlisi boykot. Boykot hem çok soylu bir duruş, çok önemli bir tarzdır, tutumdur, hem de doğrunun, haklının yanında olmaktır. Boykot, ben bu yapılanlardan beriyim demektir. Ve belki bu sözüm ağır gelebilir, lakin boykotu önemsememek suç işleyene yardım ve yataklıktır bence. Göz göre göre onlara destek olmaktır. Ve halen boykotun işe yaramadığını söyleyenler var. Gördükçe üzülüyorum, hatta acıyorum o insanlara. Çünkü bunun art niyetli bir yaklaşım olduğu ortada. Çok az insan boykot yapmasına rağmen o en büyük ve en zalim firmalar neler yaşadı zaten ortada. Lütfen ne Filistin'i, ne Doğu Türkistan'ı, ne Sudan'ı, ne de diğer mazlumları unutma. Bir sonraki videoda buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.